Perfect, perfect, perfect. Megane 2 yenileme serimizin ikinci bölümündeyiz. Önceki bölümde aracımız kazalıydı. Ön tamponunu değiştirdik ve boyadık. Bu arada ufak bir detayı atladım. Aracımızın motoru çalışmıyor. Araç çalışır halde değil. Ama bu bizim için sorun değil. Yakıt fiyatları zaten yüksek. Çalışsa da çok uzağa gidemiyor. Şaka yapıyorum. Motorun arızasını tespit edeceğiz. Krank ve silindirlerde sorun yok. Arıza tespitini yapabiliriz ve sorunu çözebiliriz. Sadece çok hor kullanılmış bir araç olduğu için biraz bizi uğraştıracak. Motor için birkaç parça sipariş ettim. Onlar geldiği zaman motorun arızasıyla ilgileneceğim. Bu bölümde aracın ufak tefek birkaç eksiği var. Onları halledeceğim ve dekor plastiklerini boyama işlemiyle devam edeceğim. İlk olarak sağ kapının cam açma kapama düğmesini onarmak istiyorum. Bu gri kolları yeni değiştirmiş olmama rağmen cam düğmesi yuvasında sabit kalmıyor ve içeriye düşüyor. Böyle olduğunda camı kapatıp açmak için sürücü tarafındaki kontrol panelini sürekli kullanmamız gerekiyor. Burada cam anahtarını tutan kısmı birkaç kere tamir etmeyi denemişler ama Japon yapıştırıcısı kullanılmış. Bu geçici bir çözüm olmuş. Bu parçayı yerine plastik kaynak makinesiyle sabitlemek istiyorum. Bu sayede cam açma kapama anahtarı yuvasından kolay kolay çıkmayacaktır. Bir tane PP dar elektrotu plastik kaynak makinesiyle parçanın üzerine kaynatıyorum. Bu kırık olan kısmın yerinden ayrılmasına engel olacaktır. Bu beyaz plastik parçanın yenisini de bulup alabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla satılıyor. Ama genellikle tamir edilebilecek ve görevini sorunsuz yerine getirebilecek parçaları tamir etmeyi tercih ediyorum. Sağ kapının cam açma kapama düğmesini tamir etmemiz birkaç dakikamızı aldı ve sonuçtan memnun kaldım. Tamir edildiği dışarıdan hiç belli bile olmuyor ve eskisinden daha dayanıklı oldu. Hiç hız kesmeden aracın yapılacak diğer kusurlarına geçelim. Sol arka tamponun üzerinde bir sürtme olmuş ve normal bir gri sprey boya ile bu izi kapatmaya çalışmışlar. Sprey boya doğru renk tonunda değil ve yanlış uygulama şekli yüzünden boyada akma ve birikme olmuş. Bu kötü görüntüden kurtulmak için su zımparası ile buradaki kusuru görünceye kadar zımpara yapacağım. Burada gördüğünüz beyaz kısım dolgu macunu. Bu üzerine örtmeye çalıştıkları gerçek kusurumuz. Bu tamponun daha önce tamir edildiğini gösteriyor. Tamponun çamurluğa birleşim yerinde iki kabarıklık dikkatimi çekti. Bu kısımlara zımpara yaptığımda altından kaporta ustalarının vazgeçemediği akıllı vida çıkıyor. Bu akıllı vidaları söküp çıkartacağım. Tamponun çamurluğa birleşim yerini davlumbazın içinden kaporta klipsiyle tutturacağım. Bu daha sağlıklı bir kaporta işi olacaktır. Akıllı vidaların üzerine macun çekmek farklı bir çözüm yöntemi olmuş. Bu araçta far ampulü değiştirmek için bile tampon sökmek gerekiyor. Böyle bir araçta bu işlemi yapmak hiç mantıklı değil. Ayrıca vidanın üzerine macun atıldığı için bu kısımlar kabarık duruyordu. Vidalardan kurtulup bu kısma lokal boya yapacağım. Ayrıca aracın tamponlarında ve kapılarındaki dekor çıtalarını güzel bir gri renkte boyamak istiyorum. Akıllı vidaları çıkarıp tamponu iç taraftan kaporta klipsi ile sabitledim. Vidaların deliklerini ince bir dolgu macunu ile kapattım. Macunu mümkün olduğu kadar pürüzsüz çekip kurumasını bekliyorum. Macunun üzerine doğrudan boya uygulamak doğru değildir. Öncelikle boyanın tutunabilmesi için astar uygulamamız gerekiyor. Küçük bir maskeleme işleminin ardından hızlıca astar uyguluyorum. Bu araçta kısıtlı bir zamanım olduğu için büyük bir maskeleme yapamadım. Hızlı ve kolay onarımlar ile trafiğe güvenli bir şekilde çıkabilecek hale getirmek istiyorum. Birinci kat astarımızı uyguladık ve kuruduktan sonra ince bir su zımparası yaparak yüzeydeki kusurlardan ve astar tozlarından kurtuluyoruz. Ardından ikinci kat astarımızı atıp bu sefer çok daha ince bir su zımparası ile sadece astar tozlarını alacağız. Önceki bölümde ön tamponu boyamak için aracın boya kodunda siyah boya almıştık. Az bir miktar boya hazırlayıp boya tabancamızı düşük ayarda kullanarak lokal boya yapacağız. Lokal boya gerçekten çok uzmanlık ister. Boyama konusunda ciddi yetenekli değilseniz lokal boyamak yerine tamponu komple boyamak daha iyi olacaktır. 2 kat boya uygulayacağız. Boya kuruduktan sonra 2 kat parlak vernik uygulamamız ve bunu da kurutmamız gerekiyor. Tamponun bağlantı kısmı artık söküp takmak için uygun hale geldi. Ve vidaların olduğu yerdeki kabarıklık çok daha ince ve göze kötü gelmeyecek bir hal aldı. Üzerinde daha detaylı çalışarak komple bu kusurdan kurtulmak mümkün. Vaktim kısıtlı olduğu için tam istediğim sonucu alamadım. Ama yine de önceki haline göre çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Sırada aracımızın dekor rengi olan tamponlarda ve kapı çıtalarında bulunan gri rengimiz var. Bu kısımları Akçalı'nın alüminyum sprey boyası ile boyamak istiyorum. Bu parçalar astar uygulamadan boyanabilir.
Sadece üzerindeki kirlerden kurtulmamız ve ince zımpara yaparak vernik katından ve yağlı tabakadan kurtulmamız gerekiyor. Bu köşede kırık çatlak yok. Biraz dolgu macunu ile sürtme izini dolduruyorum. Macun kuruyuncaya kadar aracın maskeleme işlemlerini halledeceğim. Bu kapı çıtalarını söküp boyamak istedim. Ama daha önce sökülmüşler ve birçoğunu geri takarken yerine yapıştırmışlar. Bu sebeple aracın üzerinde boyamam gerekecek. Hızlı bir maskeleme işlemi yapıyorum. Boyama yapacağımız parçaları ince zımpara ile boyama için hazır hale getirdim. Bu parçaları boyarken astar uygulamamız gerekmeyecek. Üzerindeki vernik katını kaldırıp boya katına ulaştık. Bu sayede bizim uygulayacağımız boya parçanın üzerine güzel bir şekilde tutunacaktır. Boya kuruduktan sonra üzerine vernik katını uygulayabiliriz. Spreyi iyice çalkaladıktan sonra parçamızı boyamaya başlıyoruz. Akçalı'nın alüminyum renk boyasını tercih ettim. Bu renk aracın üzerinde güzel duracaktır. Boyanın alüminyuma dönmesi için birkaç farklı boya tekniği kullanmak gerekiyor. Bizim aracımızda alüminyum renkte değil de kurşuni gri rengine daha yakın bir renk olacaktır. Aracımızın gri detay rengi uygulamasını da bitirdik. 2 kat boya uyguladım ve kuruduktan sonra boyayı korumak için 2 kat parlak vernik uyguladım. Bu bölümlük yapacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümde aracın motorunu çalıştırıp arızalarını gidermeye başlayacağız. Araç marş basmıyor. Motor arıza lambası yanıyor. Ön düzende sorun var. Elektrik tesisatında onarılması gereken yerler var. Sonraki bölümlerde bu eksikleri halledeceğim. Yakın zamanda sipariş ettiğim malzemeler de gelecektir. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.